Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünün videosu gene aksolotlarımızla ilgili olacak. Konuyu 3 madde halinde ele alacağım. Bu 3 maddemiz ne? Konumuzu da söyleyeyim. Aksolot bakımı arkadaşlar. Aksolot Meksika semenderlerinin bakımını ele alacağım. Bunu 3 madde halinde yapacağım. Tek bir videoda. Umarım keyifle izlersiniz. Aksolotlarımızı da şöyle göstereyim. Gene onlar her zamanki gibi utangaç bir şekilde köşelerinde duruyorlar. Kamerayı sevmiyorlar. Ne diyordum? Evet, 3 madde halinde ne olacak bu maddeler? Birincisi, aksolot hangi yemle beslenmeli? Yani nasıl bir yemle besleyebiliriz? İkincisi temizliği, akvaryumun temizliği, işte bakımı. Üçüncüsü de arkadaşlar aksolotların nasıl bir akvaryum derecesinde yani yaşadıklarını anlatacağım. Hangi derecede, kaç derece olması gerekiyor akvaryumların, onu anlatacağım. Şimdilik birinci konumuzu ele alırsak aksolotların beslenme biçimleri arkadaşlar. Aksolotlar etçil bir türdür. Yani protein ağırlıklı beslenmeyi çok seviyorlar. Protein ağırlıklı beslenmeyi çok seviyorlar aksolotlar. O yüzden normalde akvaryumda kullanılan yemlerden kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Ama mecburen kullandığımızda oluyor. Ben kullanıyorum şahsen. Bir zararını görmedim. Nasıl bir kuru yem kullanıyorum? Onu da size göstereyim. Aksolotlarda. Siz bizim aksolotları izlerken şunu ben bir açayım. Kuru yem olarak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Tetra'nın kerevitlerle verilen dip yemini veriyorum. Bir de aralarında normal dip yemi de var. Siyah dip yemi. Kuru yem olarak bu şekilde bir kuru yem sistemi yapıyorum. Çünkü aksolotlar seçici arkadaşlar. Yem beğenmeyebiliyor. Beğenmediği zaman kusabiliyor. Diğer bir yem seçeneği de arkadaşlar tabii ki canlı yem. Olmazsa olmazlarıdır aksolotların. Canlı yem. Bizim obur gene harekete geçti. Bir de arkadaşlar aksolotlar 20 santime yani yetişkinliğe ulaştığı zaman bir haftada bir beslemeniz gerekiyor. Çünkü sindirimi çok geç oluyor. Bağırsak sistemleri çok yavaş çalışıyor. Çünkü kendileri de tembel hayvanlar gündüzleri. O yüzden haftada bir besliyorum ben. İşte dediğim gibi konuya dönecek olursak kuru yem veriyorum. Size de arkadan bir el sallayayım şöyle. Kuru yem veriyorum. Canlı yem olarak da arkadaşlar kanalımda zaten görmüşsünüzdür. Un kurtları ve üretiyorum. Un kurtları üretimi yapıyorum. Şunlar ömürlerini doldurmuş un kurtları, böcekleri. Onlar öldü tabi. Şurada yaşayanlar var. Şurada un kurtlarımızın larva hali var. Şöyle karıştıralım. Bakın. Şurada larva hali var. Yani canlı yem olarak un kurdu ve kullandığım kuru yemler var işte arkadaşlar. Size gösterdim tetra ve normal dip yemi. Yani kuru yem ve dip yemle besleyebilirsiniz. Yeme yani yemleme konusu bu kadardı arkadaşlar. Haftada bir, yetişkinse haftada bir, yavruysa 2 günde bir beslemeniz yeterli.
Şimdi akvaryum yani bakımına gelecek olursak konumuza bakımına geçelim arkadaşlar. Aksolot bakımını. Evet. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki 3 madde halinde konuya girecektim. Başta da söylemiştim. Birinci konumuz aksolotların bakımı, yani beslenmesi. Bakımı demişim, pardon. Beslenmesi, ne yemeli, neyle besleyebilirsiniz, onu anlatmıştım. Şimdi de arkadaşlar ikinci konumuz aksolotlar, yani aksolot akvaryumu, aksolotun bakımı, yani beslediğiniz zaman yapacağınız bakım arkadaşlar. Arkadaşlar aksolotlar çok dışkılayan hayvanlardır arkadaşlar. Ama bu dışkı genellikle, yani çok dışkılama dediğim yönünde olan yönü ise sıvı olarak arkadaşlar, yani sıvı bir dışkılama sağlıyor. Bu da gözle görülmüyor. O başka bir dışkılama da arkadaşlar, bu videonun içerisine resme koyarım. Önceden çekmiştim. Kaba dışkı, bayağı bir kaba dışkı, yani şu parmağım kalınlığında bir dışkı sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Bu dışkılar ne yapıyor? Akvaryumda çok fazla nitrata sebep oluyor. Ve nitrat bu canlılar için yani tolere edemeyecek bir sorun. Hemen hastalanabiliyorlar. O yüzden akvaryumunuzda dediğim gibi çok kaba pislik varsa, filtrenizde bunu çekmiyorsa elinizle almanız gerekiyor veya bir cımbızla veya balık kepçesiyle toplamanız gerekiyor. Ki akvaryumunuzda nitrat patlaması olmasın arkadaşlar. Şöyle, bizimkisi gene saklanıyor. Evet. Dediğim gibi kaba dışkıyı çoğu filtre çekmeyecektir. Çünkü aksolot akvaryumunda akıntılı filtre kullanılmıyor. Yani kullanıldığı zaman da hayvan strese giriyor. O yüzden pipo kullanacağınız için veya benim gibi Sunsun 603B kullanacağınız için kaba pisliği çekmeyecek arkadaşlar. Onu dediğim gibi bir cımbızla, bir balık kepçesiyle falan almanız gerekiyor. Benim borunun içindeki olan aksolotumun biri doğuştan sol kolu felçli arkadaşlar. O yüzden bazen böyle krize girebiliyor. Hayvanın bir sıkıntısı yok. Onu o yüzden yani o şekilde aldım. Hani sahibinden o şekilde aldım. Sol kolu felçliydi. Evet, bakımını konusuna dönecek olursak da dediğim gibi arkadaşlar, haftada bir veya 1,5, yani 10 günde bir, 12 günde bir dip çekimi yapmanız gerekiyor. Bu onlara yetiyor arkadaşlar. Ama kaba pislik görürseniz, iri pislik, yani iri taneli pislik, onu balık kepçesiyle veya bu bitki ekmek için kullanılan cımbızlarla alabilirsiniz. Temizleyebilirsiniz. Onun dışında filtrasyon olarak da biyolojik filtreler her zaman iyidir. Yani bakım konusunda biyolojik filtreler kullanabilirsiniz. Akvaryumu çok yem atmayın arkadaşlar. Fazla da yem yedikleri zaman kusabiliyorlar. Bunu da fark etmezseniz bakım yönünden akvaryuma çok fazla nitrat, amonyak salgılayabiliyor. Bu da aksolotlar için sıkıntılı bir durum. Bakın arkadaşlar, onun sol kolu demiştim ya az önce, felçli diye. Sol kolu felçli. Ama yemiyor. Yem yemesinde falan sıkıntı yok. Sadece yürürken sıkıntı çekiyor. Ya onun bir tedavisi var diyorlar. İşte eklem yerinden, kıkırdak kısmından kesiyorsun, tekrar çıkıyor falan, ama o profesyonel iş arkadaşlar. Onu ben bilmediğim için kendi
durumuna bıraktım bu şekilde. Evet arkadaşlar, akvaryum bakımı bu şekildeydi. Bir diğer konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Geri geldim. Üçüncü maddemize geçelim arkadaşlar. Demiştim ya 3 madde halinde olacak. Birinci maddemiz neydi? Nasıl beslemeliyiz? Aksolotlar ne yer? Hangi yemlerden vermeliyiz? Onları anlattım. İkinci konu ise akvaryum bakımı arkadaşlar. Dışkıladığı zaman nasıl temizlenir? Nasıl bir filtrasyon kullanıyoruz onu anlattım. Şimdi ise arkadaşlar konumuz aksolotun akvaryumu, yani derecesi kaç derece olması gerekiyor? Nasıl bir akvaryum, serinliğinde mi artık sıcaklığında mı yaşıyor, onu konu alacağız. Konuyu ele alacağız, pardon. Aksolotlar arkadaşlar serin suları çok severler. Yani akvaryumunuzun, yani onların doğasında derelerde, göllerdeki sular çok soğuktur arkadaşlar. Hatta daha soğuk olsun diye kaya diplerine gizlenirler doğal ortamlarında. Evet, o yüzden akvaryumunuzu soğutmanız gerekiyor. Akvaryumu soğutma yöntemlerinin birçok çeşidi var arkadaşlar. Bunlar nedir? Akvaryumda buz kullanan var. Bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü buz, evet, soğutur ama ani ısı değişikliği olacağı için, tekrar o su sıcaklığı yükseleceği için aksolotunuzu etkileyecektir arkadaşlar. Bir diğer soğutma yöntemi ise arkadaşlar, bu hani kurban bayramlarında et koymak için buzdolapları olur ya, onun içine konulan buz kartuşları vardır. Buzlar, kartuş şeklinde buzlar vardır. Dolapta dondurursunuz, kullanırsınız. Buz kartuşları diyebiliriz biz ona. Onları da kullanabilirsiniz. Pardon. Yani o kartuşlardan da kullanabilirsiniz ama o da gene buz gibi aynı görevi görecektir ama hemen akvaryum ısınmayacaktır. Buz küplerini, buz kartuşlarını kullanırsanız biraz daha buza göre uzun sürecektir akvaryumu soğutması. İkinci bir yöntem de arkadaşlar, akvaryumu nasıl soğutabilirsiniz? Bilgisayar fanlarını bilir misiniz? Herkes bilir, gerçi bilir misiniz derken teknoloji çağındayız. Bu biraz saçma olurdu. Ama bilmeyenler vardır. Onlar için de söyleyeyim. Bilgisayar fanlarından arkadaşlar, bilgisayar fanları genellikle 12 watt'tır. 12 watt'lık bir adaptörle ve 12 watt'lık bir bilgisayar fanıyla akvaryumun üstüne, şu üst kısmına benim gibi bir delik açarak oraya bilgisayar fanınızı 12 wattlık adaptörle monte edip akvaryumunuzu soğutabilirsiniz. Ya da benim gibi şu şekilde laptop soğutucular, laptopa takılan ufak minik soğutucular var. Onlardan da kullanabilirsiniz akvaryumu soğutmak için. Tabi bir başka yöntem de büyük bir cihazlar var, böyle suyu devir daim yapıyor, dış filtre gibi. Onlar da soğutuyor ama onlar tabi 3000-4000 liradan başlıyor, belki daha fazla. En ucuz maliyetli arkadaşlar, aksolot akvaryumunuzu soğutmanın yöntemi şu üstteki fan, bir de 12 wattlık adaptör takılmış bilgisayar fanıdır arkadaşlar. 3 konumuz da bu kadardı. Birinci konumuz besleme yöntemi. İkinci konumuz akvaryum temizliği ve bakımı. Üçüncü konumuz ise arkadaşlar aksolot akvaryumu nasıl soğutulur. Konumuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz ve yorumlarınızda yazar. Abone tuşunun yanındaki çanı da etkinleştirirseniz bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi hobiler.